Merhabalar, Atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizinle Vonrock 2000 wattlık lazerli radyal gönye testleri inceleyeceğiz. Bir şekilde 22.5 Vonrock'un V'sinden döndürme. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yakın çekimle incelememize geçelim. Menşei Hollanda olan Vonrock markasını ülkemize TDM Hırdavat Dış Ticaret firması getirmekte. Bu isme belki daha önceden aşinasınızdır çünkü aynı firma senelerdir Ferm markasını da ülkemize başarıyla getirip satışını yapmakta. Vonrock gösterişli kutulardan vazgeçmiş durumda. Bu sayede fiyatlarını makul seviyelerde tutuyor. Aynı zamanda yaptığınız her Vonrock alışverişinde sizin adınıza Ocean Cleanup isimli bir okyanus temizlik kampanyasına sizin adınıza 1 euroluk bir katkıda bulunuyor. Satın aldığınız ürünün kutusunun içerisinden garanti belgesi, anahtarlar, kullanım kılavuzu ve gerekli diğer ekstra parçalar da çıkıyor. Vonrock elinize ulaştığı zaman yapmanız gereken tek şey bu gördüğünüz toz torbasını mandallarına basıp ilgili yere monte etmek. Taşıma sırasında zarar görmemesi için kilitledikleri raya mekanizmasını ve testereyi bu cırtı kelepçeyi kesip çıkartmak ve burada görülen mandalı taşıma modundan aktif hale getirmek. Ve radyalın çalışması için de buradaki mandalı açmak. Bu şekilde radyal testlerimiz kullanıma hazır oluyor. Makinemizin alt tablasında gördüğünüz gibi 4 tane montaj deliği var. Bu montaj delikleri çalışmaya başlamadan önce muhakkak zemine sabitlememiz gereken noktalar. Bunları sabitledikten sonra da gördüğünüz buradaki ayar vidasıyla ince ayarınızı yapıp tablonun öne doğru esnemesini minimuma indiriyorsunuz. Aynı zamanda makinenin alt tablasında bulunan gördüğünüz bu aparatı açmak için de makinenin kendi içerisinde çıkan ayar anahtarla vidayı gevşetiyorsunuz. Parçayı maksimum bir şekilde dışarıya çıkarıyorsunuz ve tekrardan sıkıştırıyorsunuz. Bu aparat çalışma sırasında tezgahın arkaya doğru esnemesini engelleyecek aparat. Gönyeli alt tablodan incelemeye başlayacak olursak Vonrock'un kutusunun içerisinden çıkan demonte tek metal parça gördüğünüz gibi malzeme sıkıştırma aparatı. Bu aparat için testerin gönyesinin arkasının sol tarafında ve sağ tarafında gördüğünüz gibi yuvalar mevcut. Bu yuvalara bu aparatı yerleştiriyorsunuz. Sıkıştırmak istediğiniz parçayı yerleştirdikten sonra kulaklı somunları sıkıştırıyorsunuz. Bu şekilde gerçekten malzemenin kesilmesi sırasında oynamasını minimuma indirebiliyorsunuz. Alt tabloda bulunan bu mandalı gevşettiğiniz zaman sol tablada ve sağ tablada böyle bir genişleme elde ediyorsunuz. Bu genişleme yaklaşık 6 santimlik. Aynı zamanda bu genişleyen parçaların kenarlarında bulunan bu mandallar sayesinde de kesme sırasında kestiğiniz tahtanın bu noktaya gelip durmasını ve hızlı bir şekilde kesim yapmasını sağlıyorsunuz. Bu makine gerekli durumlarda onu revize etmemize izin veriyor. Dayama tablosunun arkasında 4 tane civata var. Kesim açısından emin değilseniz bu 4 civatayı gevşetip testereden hiza alıp tekrardan ayarlayarak kesim açısını revize edebilirsiniz. Arka dayama çiti ile ilgili de şöyle bir detay verebilirim. Şu gördüğünüz parça hemen hemen bütün radyalli testelerde tek parçadır. Ve tek parça olduğunca tek tarafında ölçü vardır. Genellikle de o da %99. Ben hiç sağda da görmedim. Solda ölçüsü vardır. Ya da iki tarafında da ölçüsü yoktur. Vonrock iki tarafa da ölçü koymuş. Bunu kendimiz adına şöyle avantaja çevirebiliriz. Kesim sırasında eğer soldan bakıyorsanız soldaki testere ölçüsünü kendinize göre kalibre edersiniz. Kesim sırasında sağdan bakıyorsunuz. Sağdakini kendinize göre kalibre edersiniz. Çünkü ben şimdi soldan baktığım için bunu kendime göre ayarladım. Bu
Evet, tam 10 santimden kesiyor 10 santime getirdiğin zaman, ama sağdan kesim yaptığım zaman 3 milime yakın eksik yapıyor. Testere bıçağının kalınlığından dolayı. Gönye açısını ayarlamaya gelince bu tip testelerde standart donanım olarak gördüğünüz gibi bir mandal var. Bu mandal belli açılarda gönyeyi kilitliyor. 0, 15 derece, 22,5 derece, 30 derece ve 45 derecede bu mandal sayesinde testere kendi kendine kilitleniyor. Mandala bastım ve oynattım. 15 dereceye geliyorum. Mandal kendi kendine kilitliyor. Aynı şekilde 22,5, 30 ve 45 derecede de bu sağlanmış oluyor. Sola ve sağa aynı şekilde 45 derecelik açılarda kesim yapabiliyoruz. Ve iki tarafta da otomatik kilitleme mevcut. Eğer ara bir değerde kesim yapmak istersek de diyelim ki 5 dereceyle kesim yapmak istedik. Yine mandala basıyoruz. Alttaki parçanın uzun sürede deforme olmaması için basmakta fayda var. 5 dereceye getiriyoruz bunu. Gördüğünüz gibi dereceler çok okunaklı ve aralarında seviye farkı yaptıkları için birbirine karışmıyor çizgiler. İstediğimiz 5 derece geldikten sonra da buradaki topuzu çevirerek makineyi sabitlemiş oluyoruz ve artık radyalli testeremiz 5 derecelik kesim yapmaya hazır. Açılı kesim yapmak istediğiniz zaman öncelikle dayama tablasının arkasında bulunan bu kelebek somunları gevşetiyorsunuz. Bu iki tarafta da mevcut. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz dayama tablasını sola ve sağa çekerek kelebek somunları tekrardan sıkıştırıyorsunuz ki açı verdiğiniz zaman testere o noktalara değmesin. Açılı kesmek istediğimiz zaman da bu arkada gördüğümüz topuzu gevşetiyoruz. İstediğimiz açıyı veriyoruz ve o topuzu tekrardan sıkıştırarak testeremizi istediğimiz açıda kesime hazır hale getiriyoruz. Açılı kesim cetvelinin yan tarafında bulunan bu iki civata açılı kesimde testerimizin durması gerektiği 0 ve 45 derecedeki konumlarını kalibre etmemize yarıyor. Bunu yapmak için kutunun içerisinde çıkan alyan anahtarın dışında bir de 13 numara İngiliz anahtarına ihtiyacınız var. Açık ağız anahtara ihtiyacınız var. Bu alyan kafa civatayı tutup buradaki kilitleme somununu söküyorsunuz, gevşetiyorsunuz ve bunu sıkıp gevşeterek, bakın buradaki civataya bakın, makinenin son ayarda durması istediğiniz konumunu ayarlıyorsunuz. Üstteki civata 45 derecenin konumunu ayarlıyor. Alttaki civata ise 0 derecenin konumunu ayarlıyor. İşiniz bittikten sonra alyan anahtarla civatayı tutup tekrardan bu kilitleme somununu tekrardan sıkıca kilitleyip işlemi bitiriyorsunuz. Testerimizin sapında gördüğünüz gibi bir buton var. Bu buton lazer ve aydınlatma arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Bir kere bastığınız zaman lazer, bir daha bastığınız zaman aydınlatma, bir daha bastığınız zaman lazer ve aydınlatma çalışıyor. Tekrar bastığınız zaman da ikisi de sönüyor. Aydınlatma ve lazer kapaklarının yanındaki şu iki civatayı söktüğünüz zaman da bu kapak çıkıyor ve kapak çıktıktan sonra burada 3 vidayı görüyorsunuz. Vidaları kullanarak da lazerin çizgisini yukarı aşağı sağa sola yönde ve istediğiniz şekilde kalibre edebiliyorsunuz. Radyalli gönye kesmelerin bazılarında burada bir tetik mekanizması olur ve o tetiğe basmadan kafa hareketini testere yapmaz. Morok bunun yerine buraya çift emniyetli bir tetik mekanizması koymuş. Yani hem buradaki tetiğe hem de buradaki tetiğe aynı anda basmadan makine çalışmıyor. Ama bu kafa hareketini sınırlandıran bir düğme değil. Makinemizin bu noktasında bir tutma kolu var. 14 kilo 300 gramlık bu makineyi gerekli tertibatlarını toplayıp vidalarını sıkarak minimum yer kaplayacağı pozisyona getirip bu noktadan tutup kaldırıp rahatlıkla taşıyabiliyoruz.
Bu tip devirli makinelerde görmek istediğim en güzel detaylardan biri de bu gördüğünüz kapak. Bu kapak iki tarafta da var. Bu kapak kömür erişim noktaları. Bu tip devirli makinelerde zamanla kömür değişimi yani fırça değişimi gerektiği için bu kapağı düz tornavidayla açıp kömürleri çok kolaylıkla motoru açmadan değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Varrock bize üzerinde takılı olan 254 mm çapındaki bıçakla geliyor. Bu bıçak sayesinde Varrock dik kesimlerde 9 cm yükseklik, 34 cm genişlikteki parçaları kesebildiğini söylüyor. Gönyeyi 45 dereceye getirdiğimizde yükseklik olarak yine 9 cm yükseklik, genişlik olarak ise 24 cm genişlikteki parçaları kesebildiğini söylüyor. Testere açısını 45 dereceye getirdiğimiz zaman da 4,5 cm kalınlığında 340 cm genişliğinde ahşapları kesebildiğimizi söylüyor. Çok radikal bir ölçü olmakla beraber hem testere açısını hem de gönye açısını 45 dereceye getirdiğimiz zaman da 4,5 cm kalınlığında 240 cm genişliğinde ahşapları kesebildiğimizi söylüyor. Makinamızın bu noktasında iki tane cıvata var. Bu cıvatalardan arkadaki küçük olan testleri dalma miktarını ayarlıyor. Yani testereyi tamamen indirdiğiniz zaman bu yeşil koruma kesme haznesinin içerisinde ne kadar derine girmesi gerektiğini ayarlıyorsunuz. Bu zaten fabrikasyon ayarlı geliyor. Öndeki cıvata ise kanal açma vidası. Kanal açma vidası ne? Testlerimiz aşağı konumdayken eğer biz tam kesim değil de tahtada bir kanal açmak istiyorsak bu vidayı çevirerek açmak istediğimiz kanal seviyesini bu noktadan ayarlıyoruz. Diyelim ki ölçtük ve işte 1 santimlik bir kanal açacağız. Bu ayarı yaptıktan sonra da burada gördüğünüz alttaki kilitleme somununu elimizle sıkıştırarak bunu sabitliyoruz. Bu şekilde artık testlerimiz tam kesim yapmıyor. Aynı noktada gitme gelme yaparak belli bir seviyede tahtada kanal açıyor. Akran makinalarda bu kanal açma vidası mandallı şekilde. Bu neye yardımcı oluyor? Eğer seri üretim yapıyorsanız, seri iş yapıyorsanız yani bir tahtayı kesip öbüründe kanal açıyorsanız bu mandalla bu işlemi yapmak kolay. Ama bu şekilde olduğu zaman her seferinde baştan tekrar ayar yapmanız gerekiyor. Bu da açıkçası işi biraz da zorlaştırıyor. Kanal açma vidasını kullanarak kanal açmak istediğimiz zaman da bıçağın bu eğimli yapısından kaynaklı 34 santim kesme genişliğimizden ödün vermek zorunda kalıyoruz. Bunu sağlamak için de bıçağın dayama tablasına 4,5 santim genişliğinde bir tahta koyup işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde işlem yaptığımız zaman da 24 santimlik kanal açma mesafesine sahip oluyoruz. Varrock motor bloğunun üzerinde ve bize yolladığı kullanma kılavuzunda bu motorun 240 volt gerilimde 4500 devir dakika yaptığını söylüyor. Sol üstte şu anda benim şebeke gerilimi görüyorsunuz. Bu bir takometre.
Aletlerin bize kaç devir yaptığını gösteriyor. Buraya da bir reflektör yapıştırdım. Bu cihaz, bu lazer burayı okuyacak. Şimdi makineyi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 4200 devir dakikalık bir değer okuduk. Bütün üreticiler makinelerin testini maksimum güçte yaparlar. Vonrock bu cihazın 220 volt, 240 volt şebeke geriliminde 4500 devir dakika yaptığını söylüyor. Ne yazık ki benim voltajla oynama şansım yok. 220 voltun biraz üzerinde bir voltaja sahibim. Bu voltajı yaptığım testte de 4200 devir dakikalık bir performans elde ettim. Daha önceki test videolarımda gördüğünüz gibi bu bir komparatör. Makinelerin ne kadar salınım yaptığını bize gösteriyor. Bu cihazın hassasiyeti %1, yani milimetrenin %1'ini bize gösteriyor. Bunu da size şöyle göstereyim. Araya bir kağıt koydum. Bu kağıdı aradan çekiyorum. Gördüğünüz gibi oynama miktarlarından ne kadar hassas olduğunu anlayabilirsiniz. Bunu testerin miline yapıştırdım. Bu bize motor milinin ne kadar yalpa yaptığını gösterecek. Gördüğünüz bu iki tırnak arası da milimetrenin 1/10'i. Bunu ben ortalayayım. Şimdi Vonrock V'sinden döndürmeye başlıyorum. Ve bitirdim. Gördüğünüz gibi yaklaşık %7'lik bir salınım var. 2000 wattlık böyle güçlü bir makine için kabul edilebilir ölçülerde. Bu yoğun kullanımın ardından videonun başında yaptığımız ölçümü tekrardan yapalım. Komparatörü tekrardan mile temas ettirdim. Bu iki tırnak arası milimetrenin 1/10'i. Vonrock yazısından çevirmeye başlıyorum. Evet. Tekrar da geldik ve bitti. Videonun başında ölçtüğümüz gibi yine milimetrenin %7'si kadar bir oynama var. Toz toplama torbasına gelecek olursak da radyal gönye testerelerde ben bu toz torbalarının bütün tozu topladığını hiçbir zaman görmedim. Bu zaten mümkün değil. Evet, tozun bir kısmını topladı, doğru. Bu topladığı toz miktarı ortaya çıkan talışın maksimum 1/3'idir. Geri kalan, yani topladığım tozdan çok daha fazlası etrafa atölyeye yayılıyor. Elde ettiğimiz verilere dayanarak bir değerlendirme yapacak olursak Vonrock gönge ve eğim açısı kesim hassasiyetiyle beni gerçekten şaşırttı. İşkence ayağının içi dolu bir malzeme yerine içi boş boru şeklinde bir malzemeden yapılması bazı durumlarda yeterli güç elde etmemizi engelleyebiliyor. Bunun yanında 25 santimlik sürgü kolu hareketi ve 254 santimlik testere çapıyla katalog verilerinde bize beyan ettiği bütün kesim yüksekliklerini fazlasıyla yerine getirebiliyor. Toz torbasına gelince bu tip makinelerde zaten toz torbaları gerçekten yeterli performans sergileyemiyor. Bunun yerine bu tip makinelerin arka tarafta toz toplayıcı hazneler yapılmasını daha doğru buluyorum. 2000 wattlık motorun bize sağladığı en büyük avantaj kesim sırasında hiçbir şekilde zorlanmaması
En yoğun kullanımlarda bile motor ısısının maksimum 20 derece artması. Bu makinede geliştirilmesi gereken ve bizim hızlı çalışmamızı sağlayacak en önemli nokta kanal vidası. Kanal vidasının vida şeklinde değil de videonun içerisinde bahsettiğim gibi mandal şeklinde olması çok daha efektif bir kullanım bize sağlayacağını düşünüyorum. Lazer ve aydınlatma ışığının konumları gayet başarılı ve lazerin kalibre yapılıyor olabilmesi gerçekten çok büyük bir avantaj. Destek ayağının bir metal demir şeklinde değil de gerçekten bir tabla şeklinde olması bir avantaj. Zaten makineyi kullanan arkadaşlar da benimle aynı fikirdedirler. Bu tip makinelerde biz atölyelerimizde bunlar için uzun tezgahlar yapıp kullanmayı daha uygun buluyoruz. Eğer bu tip bir makine arayışı içindeyseniz Vonro'nun fiyat performans olarak kesinlikle seçeneklerin arasında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu tip videoların çoğalmasını istiyorsanız kanala abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.